Kalbi durmuştu, geri döndürüldü. Ama o gece yoğun bakıma dönen şey sadece Raziye değildi. Videolarımızı beğenmeyi, hype yapmayı ve Fon Kriminal'e abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Bugün size anlatacağımız olay bir izleyicimizden geliyor. Adı Turan. Kendisi bugün evli, 30 yaşında ve bir çocuk babası. Anlattığı olay, bizimle paylaştığı olay bundan yıllar öncesine dayanıyor. Siz de eğer başınızdan geçen paranormal olayları burada dinlemek isterseniz aşağıda gördüğünüz e-posta adresine mail atabilirsiniz. Turan ailesinin isteği üzerine Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda okumaya başlıyor. Ailesinin teşvikiyle giriyor fakat sonrasında bu bölümü çok seviyor. Yüksek eğitimini de yaptıktan sonra hemşire olarak bir devlet hastanesinde çalışmaya başlıyor. İşini çok severek yaptığı için ve kısa bir süre sonra yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya başlıyor. Turan işini çok seviyor. Sağlık hizmetinde olmayı, sağlık sektöründe olmayı çok seviyor. İnsanların hayatlarına dokunmayı, onların iyileşmesine katkıda bulunmayı çok severek yapıyor. Ta ki Raziye isminde yaşlı bir hastanın o gün yoğun bakıma gelmesine kadar. Raziye ileri yaşlarda, saçları kınalı, elleri boyalı ve lekeli, ellerinde sanki hani böyle dövme yapılmış gibi kınalardan boyalar, şekiller olan yaşlı, zayıf teyze. Turan bu yaşlı kadını gördüğü anda bir ürperme geliyor ama adını koyamıyor, neden olduğunu bilmiyor. Kadınla ilgili hastaneye getirdikleri bu yaşlı teyzeyle ilgili ellerindeki bilgiler şöyle. Hasta post CPR hasta. Yani kalbi durmuş ve sonra müdahaleyle tekrar çalıştırılmış durumda. Hemen yoğun bakım yatağına yatırıyorlar. Başındaki monitörleri hazırlıyorlar. Bütün üzerine takılması gereken şeyler takılıyor. Fakat öncesinde tabii ki hemşireler üstünü başını çıkartıyor. Turan'ın yanında Meryem adında bir başka yoğun bakım hemşiresi var. Birlikte teyzenin üstünü çıkartıyorlar. Hasta önlüğü giydirecekler. Fakat o esnada Raziye'nin kolunun altından böyle bir deri parça çıkarıyorlar. Ve bu deri parçayı sanki yapışmış gibi artık böyle kolunun altında böyle bedeniyle bütünleşmiş gibi böyle zarf gibi şöyle kalın bir şey çıkıyor. Ve bir bakıyorlar böyle muska gibi falan bir şey. Fakat çok kötü kokuyor. Çünkü çok uzun zaman o teyzenin üzerinde kalmış. Bunu da çıkarıyorlar. Raziye'nin özel eşyalarıyla birlikte onu da bir poşete koyuyorlar ve sonra yakınlarına vermek üzere kenara ayırıyorlar ve bütün ilk müdahalelerini yapıyorlar. Bir zaman sonra Turan dışarı çıkıyor. Çünkü dışarı çıkacak, hasta yakınını bulacak ve ilk sorulan soruları soracak. O elinde bir form var. O formu dolduracak ki ilgili doktora hastayla ilgili detayları verebilsinler. O esnada ileriden bir yerden 35-40 yaşlarında olduğu söylenen ama ancak daha da yaşlı duran, daha da yorgun, çökük duran, saçları kısa, yaşlı giyimli, sakalları uzun, böyle neredeyse göğsüne inen bir adam geliyor Turan'ın yanına ve ben oğluyum diyor. Turan bunun üzerine elindeki formu gösteriyor. Diyor ki hastanızla ilgili size sormam gerekenler var. Bilgileri toplayacağım. İlgili doktorlara vereceğiz. Ve diyor ki hani kronik bir rahatsızlığı var mıydı? Anneniz nasıl bu hale geldi? Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar var. Buraya gelmeden önce kalbi durmuş. İşte kullandığı bir ilaç var mı? Daha önce kalp krizi geçirdi mi? Bunları öğrenmeye çalışıyor. Raziye'nin oğlu uzun süre hiçbir şey söylemeden sabit bir şekilde Turan'a bakıyor. Hiç yorum yapmadan. Sonra Turan'a diyor ki gerçekten bilmeye hazır mısın? Turan bir mana veremiyor. Yani neyi bilmeye hazır mıyım? Yani annenin daha önce kullandığı bir ilaç var mı? Kalp rahatsızlığı var mı? Hani tıbbi şeyler öğrenmeye çalışıyor. Fakat Turan tabii hani çok üstünde durmuyor adamın tarzının, tavrının. Diyor ki evet bilmemiz gerekiyor çünkü doktorlara söyleyeceğiz. Bunun üzerine Raziye'nin oğlu Turan'a şöyle bir şey söylüyor. Benim annem belli aralıklarla 3 harflilerle iletişime geçen bir insan. Zaman zaman onlardan bir takım bilgiler alır, zaman zaman onlara bir şeyler yaptırmak için başvurur. Turan bunun üzerine şöyle bir sersemliyor biraz. Diyor ki büyücüm anneniz diyor. Bunun üzerine Raziye'nin oğlu şöyle söylüyor. Annem buna büyücülük demezdi. Allah'ın ol dediği olur. Ben sadece hızlandırmak için araya birilerini koyuyorum. Sonuç yine Allah'tan derdi. Ama evet ben onaylamıyordum. 3 harfliler vardı ve annem büyü yapıyordu diyor.
Turan konuyu tekrar tıbbi bir zemine çekmeye çalışıyor. Diyor ki, bunu geçiştiriyor böyle çocuğun konuşmalarını. Diyor ki annenizin vücudunda morluklar var, çürükler var. Ellerinin, kollarının üzerinde çizikler var, kesikler var. Bunlar nasıl oldu? Bunun üzerine Raziye'nin oğlu diyor ki bunu ona 3 harfliler yaptı. Turan diyor ki cinleri mi kastediyorsun? Bunun üzerine Raziye'nin oğlu adıyla söyleme, çağırdığın kabul ederler, gelirler. Bundan sonra Raziye'nin oğlu yaşananları anlatmaya başlıyor. Şöyle, Raziye her akşam yatsı ezanından sonra evin tavan arasına çıkıyor. Ve o oraya çıktıktan sonra artık oraya girilmesi yasak. Başka hiç kimse oraya giremiyor. Orada kendisine büyü yapılması için gelenler veya kendisine sorularıyla gelen insanların geri dönebilmek için orada 3 harflileri çağırdığını, onlarla işlemler yaptığı rivayet ediliyor. Bu olayların yaşandığı günün akşamı da Raziye'nin tekrar tavan arasına çıktığı, bir müddet orada kaldığı, sessizlik olduğu, ailenin geri kalanının tekrar yukarı çıkıp anneyi rahatsız etmediği, fakat ondan sonra üst kattan ilk önce patır 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 koşma sesleri, ayak sesleri, ondan sonra annesinin çığlıkları, haykırışları geldiğini duyuyorlar. Ev halkı, evin geri kalanı tavan arasından gelen sesleri duyunca oraya doğru koşmaya başlıyorlar. Oraya, tavan arasına çıkan merdivene doğru koşmaya başlıyorlar. Fakat o esnada sanki deprem oluyormuş gibi sarsılma hissediyorlar. Ve aynı zamanda yerin altından sanki gelen bir gürültü kopuyor. Yani annemize mi bir şey oluyor, deprem mi oluyor diye bunlar böyle sersemlemişlerken Raziye'nin oğlu paldır küldür yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığında gördüğü sahne şöyle. Annesi yerde başındaki yemeni açılmış, yerde bir o tarafa bir bu tarafa savruluyor kendi kendine, sanki kadını birisi ayaklarından tutmuş bir bu duvara bir bu duvara vuruyor gibi sağa sola çarpıyor ve ondan sonra birdenbire olduğu yerde kalıyor. Sağa sola çarpma faslı bitiyor. Olduğu yerde sanki kadına elektrik verilmiş gibi, elektrik çarpmış gibi yattığı yerde titremeye, bütün vücudu sarsılmaya başlıyor. Ağızlarından köpük gelmeye başlıyor. Gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. Kadın hiçbir şekilde bağıramıyor, ses çıkaramıyor. Sanki görünmez bir güç kadına zarar veriyor, kadını hırpalıyor gibi bir görüntü oluşuyor. Ve bir anda evin elektrikleri gidiyor. Otomatik olarak tavan arası karanlığa bürünüyor. Sonra sessizlik, Raziye'nin oğlu koşarak annesinin yanına geliyor, diğerleri de geliyorlar ne oluyor diye ve annesinin kalp atışlarının çok yavaşladığını fark ediyorlar. Oğlu annesinin durumunu görünce tabii ambulans çağırmak için tekrar aşağı inecek, cep telefonunu almak üzere annesinin başından kalktığı anda Raziye yattığı yerden birden oturur konuma böyle kalkıyor ve Raziye'nin boğazından böyle hırıltılı şekilde kalın böyle gök gürültüsü gibi bir ses yıkıl diye bağırıyor ve Raziye tekrar yere düşüyor, sırt üstü devriliyor ve kendinden geçiyor. Hemen oğlu koşa koşa ambulans çağırıyor. Bir yandan felakna sokuyor annesinin başında ambulans ekiplerini beklerken. Ambulans geldiği esnada bir süreliğine Raziye'nin kalbi duruyor. Ambulans ekibi Raziye'nin kalbini çalıştırıyor. Hemen ambulansa koydukları gibi hastaneye getiriyorlar ve yoğun bakım ünitesine alıyorlar. Çocuk bunları, Raziye'nin oğlu bu şekilde Turan'a anlatıyor. Ve Turan dehşete düşmüş bir şekilde bu anlatılanları dinliyor. Ve bir şey söyleyemiyor. Ne diyeceksin? Yani ne denir böyle bir durumda? Bunun üzerine tamam diyor. Çocukla vedalaşıyor. Doktor sizle kontağa geçecek diyor. Tekrar yoğun bakımın içine giriyor. Ve oğluyla yaptığı bu konuşmayı diğer yoğun bakım hemşiresine, yani Meryem'e anlatıyor. Meryem'e diyor ki ya Meryem, ben buna diyor bu formu doldurmaya gittim bunun oğlunun yanında ama oğlum böyle böyle şeyler anlattı. Yani nasıl olacak ki şimdi diyor. Bunlar ikisi konuşuyorlar, kafa kafaya veriyorlar. Yani bunları doktora anlatacak halleri yok. Yani doktora ne diyecekler? Bizim hasta buraya geldi ama cin dövmüş mü diyecekler mesela tabii. Diyorlar ki biz bu kısmına hiç gelmeyelim, girmeyelim buralara. Vücudundaki darbelerin sebebi bilinmiyor gibi. Hani izah edelim, doktor baksın, tetkikini yapsın yani. Biz kendimiz böyle bir şey söylemeyelim diyorlar ve üstünü kapatıyorlar. Fakat ikisi çok rahatsız oluyor tabii bu durumdan. Şimdi Turan bize yolladığı e-postada yoğun bakımı
detaylı bir şekilde tarif etmiş. Şöyle, uzun bir koridor var. Koridorun iki tarafında karşılıklı yataklar var. 10 tane bu tarafta, 10 tane bu tarafta, böyle 20 yataklı bir yoğun bakım ünitesinden bahsediyoruz. İçeride her 3 yatakta bir, arada bir lavabo ve üzerinde bir ayna var. İki tarafta bu şekilde organize edilmiş durumda. Aynı zamanda her yatağın başında da o hastanın bağlı olduğu aletlerin okunduğu monitörler var. İşte parmağındaki, kalbindeki bantların okunduğu monitörler var. Raziye'de bu yoğun bakım ünitesinde bu tarafta, sol el tarafında en sondaki yatakta yatıyor. Ve tam karşısına da bir ayna ve lavabo denk geliyor. Bunu neden anlattığımı şimdi anlayacaksınız. Turan kontrollerini yapmak üzere Raziye'nin başına geldiğinde Raziye'nin gözlerini oynatmakta, kirpiklerini oynatmakta olduğunu görüyor. Ve diyor ki kendine geliyor, hani hasta ayılacak gibi, fakat entübe edilmiş durumda. Ağzında hortum var. Turan böyle bakıyor, bekliyor başında. Şak diye Raziye gözlerini açıyor. Ve ağzında hortum var. Dudakları hortumun etrafında ve böyle bantlı. Dudaklarını sanki oynatmaya çalışıyor. Sanki konuşmaya çalışıyor. Fakat hani hortum olduğu için konuşamıyor. Böyle hırıltılı böyle bir sesler çıkarıyor. Ve tabii Turan otomatik olarak diyor ki Raziye Hanım, Raziye teyze, beni duyuyor musun? Duyabiliyor musun? Hani kadınla bir iletişime geçmeye, bir hani bilinci açık mı, onu anlamaya çalışıyor. Ve bunun üzerine Raziye elini kaldırıp arkada eliyle bir şey işaret ediyor. Turan dönüyor, bakıyor, ayna. Fakat kadın aynaya bakarak, yani yattığı yerden aynaya bakarak, sanki aynada bir şey görüyormuş gibi bir halde öyle bir hareketler yapıyor. Turan dönüyor, aynaya bakıyor, aynada bir şey yok. Tekrar kadına dönüyor, ne oluyor diye, ve kadının yüzünde garip bir gülümsemeyle Turan'ın gözünün içine baktığını görüyor. Ve Turan çok rahatsız oluyor bu göz göze gelmeden, o garip gülümsemeden. Çünkü ağzında hortum varken de gülümsemezsin. Yani ama çocuk tabii geriye çekiliyor, işte kayıtlarını alıyor, notlarını tutuyor. Turan hemşirelerin oturduğu bankoya geri dönmek üzereyken arkadan Raziye'den tekrar hırıltı yükseliyor. Turan dönüyor, hani ne oluyor diye, ve Raziye'den zorlukla, hortuma rağmen zorla bir ses çıkıyor. Raziye Turan'a bakarak orada diyor. Turan bu garip durumdan sonra kendini daha da yorgun hissediyor ve bir süredir molaya çıkmadığını da fark ediyor. Meryem'e emanet edip bir molaya çıkıyor. Kafeteryadan bir çay alıyor. Kapının önüne, hastanenin dışına, bahçesine çıkıyor. Orada oturup biraz dinlenmeye çalışırken o esnada Raziye'nin oğlunun yanına yaklaştığını görüyor. Fakat göz kontağı kurmuyor, konuşmak istemiyor çünkü bunaldı biraz, kafasını dinleyecek. Ama çocuk geliyor, müsaade isteyip Turan'ın yanına oturuyor. Ve tabii ister istemez konuşmaya başlıyorlar. Annem nasıl diyor, işte doktorlar gerekeni yapıyorlar, yapacaklar, onlar size bilgi verecekler diyor Turan. Ondan sonra Raziye'nin oğlu şöyle bir soru soruyor. Annemin kolunun altında bir muska vardı. Hala yerinde duruyor mu? Turan diyor ki evet vardı. Peki diyor yerinde duruyor mu hala? Turan diyor ki hayır, yoğun bakım kuralları gereği onu çıkarmamız gerekiyordu. Biz de çıkarttık. Diğer kişisel eşyalarıyla beraber ayırdık. Onlar size teslim edilecek diyor. Bunu duyduğu anda Raziye'nin oğlunun bir anda yüzü düşüyor. Ve yüzünde üzgün ve korkmuş bir ifade beliriyor. Ve diyor ki eğer o muskayı çıkarttıysanız annemin işi bitti demektir. O muska annemi koruyordu. Artık üstünde değilse gelirler. Şimdi Turan biraz kafamı dinleyeyim diye dışarı çıkmışken tekrar bunalıyor, şişiyor ve çocuktan vedalaşıp tekrar yoğun bakıma geri dönüyor. Geri döndüğü zaman da Meryem diyor ki bir de ben çıkayım. Şimdi Turan da yoğun bakımda özellikle de Raziye ile yalnız kalmak istemiyor. Bir tedirgin oldu çocuk. Fakat ne diyecek? Kıza bunu söyleyecek hali yok. Tabii sen çık diyor, ben buradayım diyor. Ama o esnada kız çıkmadan önce diyor ki nöbetçi hekim geldi. Raziye Hanım'ın dinlenmesi için ona bir sedatif yaptı. O zaten bütün gece uyuyacak diyor. Turan da bunu duyunca rahatlıyor ve Meryem çıkıyor molaya. Şimdi yoğun bakımın şöyle tarif etmiş Turan bize. Normalde yoğun bakımın sessiz olacağı düşünülür. Ama aslında öyle olmuyor. Çünkü bütün o çalışan aletlerin sesleri, sinyal sesleri, uyarı sesleri sürekli oluyor. Fakat diyor ben o akşam o seslere çok minnettardım. Çünkü bir sessiz bir ortamda, bir sessizlik içinde Raziye teyzeyle
baş başa kalmak istemiyordum. Hastaların etrafında gezerken, onların kontrollerini yaparken mümkün olduğu kadar Raziye'nin olduğu yatağa doğru bakmamaya, kendisiyle hani kazara göz kontağı kurarız yine o garip ifadeyi, görüntüyü görürüm diye çok tedirgin oluyor. Bu şekilde geceyi bitiriyor. Sabah olduğunda eve gidiyor ve kendini çok yorgun hissediyor. Annesine diyor ki anne bana elleme, ben yatacağım, biraz uyuyacağım, dinlenmem lazım. Ve odasına giriyor, kapısını kapatıyor, vuruyor kafayı, yatıyor. Uykusunda, rüyasında şöyle bir şey görüyor. Turan rüyasında Raziye'yi görüyor. Raziye sanki böyle yüksek bir yerde, yüksek bir yere çıkmış gibi oradan yüzünde rahatsız edici, ürkütücü bir ifadeyle Turan'a bakıyor. Raziye Turan'a bu beden artık bizim diyor ve korkunç bir kahkaha atıyor. Ve Turan korkuyla böyle bunalmış bir şekilde uyanıyor. Çok kısa uyuduğunu düşünüyor. Rüyada kısa, kendisi de kısa uyuduğunu düşünüyor. Fakat sabah eve gelmişti, nöbetten yatmıştı ya, kalktığında akşam olduğunu, neredeyse bütün gün uyuduğunu görüyor. Diyor ki ben bir çıkayım, arkadaşlarımla bir yerde bir yemek yiyeyim, biraz vakit geçireyim, biraz benim kafam dağılsın, iyice asabım bozuldu diye düşünüyor. Ve arkadaşlarıyla hep beraber dışarı çıkıyorlar. Hep beraber yemek yiyorlar, vakit geçiriyorlar. Turan'ın bir tane arkadaşı var. Bu arkadaşı da hastaneye çok yakın bir noktada lojmanda kalıyor. Turan'a diyor ki bu arkadaşı yemekten sonra sen zaten hastaneye gideceksin nasıl olsa, benim evden de yakın orası, ben de kal, sabah buradan gidersin diyor. Turan da kabul ediyor. Arkadaşının evine gidiyorlar. Akşam belli bir saatten sonra arkadaşı salonda çekyatta Turan'a yer yapıyor. Kendisi kendi odasına çekiliyor. Turan da çekyata uzanıyor. Hani uyumaya çalışıyor. Zaten geç kalktı, çok uykusu yok ama yatıyor. O esnada evin dışından, camın dışından bir ses duyuyor, tıkır tıkır. Ve gülüşmeler, kahkahalar. Turan diyor ki mahallenin çocukları oynuyor. Tekrar dışarıdan böyle tıkır tıkır bir sesler. Sonra cama birisi taş atıyormuş gibi bir ses. Böyle cam böyle tık tık, cama birisi taş atıyormuş da Turan'ı çağırıyormuş gibi ve gülüşmeler. Turan da ne oluyor diye kalkıyor. Çocuklarsa da çocuklar bir yavaş diyeyim diye perdeleri açıyor, camdan dışarı bakıyor. Ve camdan dışarıya baktığında apartmanın karşısında orayı böyle diğer apartmanlardan ayıran hani taş sınır var. O sınırın üzerine, o taşın üzerine çıkmış. Raziye rüyasında gördüğü gibi yüksek bir yerde görmüştü rüyasında. Aynı onun gibi o taşın üzerine çıkmış. O yaşlı kadın, yoğun bakımda olması gereken kadın, entübe olmuş kadın Turan'a bakıyor camdan ve yüzünde aynı o yoğun bakımda gördüğü korkunç gülümsemeli ifade. Turan'a bakıyor ve Turan gayri ihtiyari Raziye'yi bu şekilde karşısında görünce benden ne istiyorsun diyor gayri ihtiyari. Ve Raziye Turan'a şöyle cevap veriyor. Bedel. Seni tanıyorum. Ailen bu bedeli ödeyecek. Yıllar geçse de bu değişmeyecek. Turan bunu duyduğu anda perdeleri kapatıyor. Geri geri kendini çekyata atıyor. İçinden bildiği bütün duaları etmeye başlıyor. Sabaha kadar oturuyor. Sabah olduğunda koşa koşa eve gidiyor. O gün iş yerinden izin alıyor. Annesinin karşısına geçip oturuyor. Diyor ki anne, ben çocukluğumda biz bir şeyler yaşıyorduk. Ben çocuk aklımla tam olarak adını koyamıyordum ama bizim evde bir şeyler oldu. Bana ne olduğunu şu anda tam olarak anlatman lazım. Şimdi burada durun, tamam mı? Bunu aklınızda tutacaksınız. Sabah işten izin aldı Turan. Annesinin evine gitti. Annesinin karşısına oturdu. Bana ben çocukken bizim evde yaşananları bir anlat. Şimdi Turan küçük bir çocuk. Turan'ın babası da yakışıklı bir adam. Mahalleden bir kadın Turan'ın babasına aşık oluyor. Ve rivayet o ki Turan'ın babasını kendine aşık etmek, karısından ayırmak için bir büyü yapıyor. Bunun üzerine evde problem yaşanmaya başlıyor. Çünkü bu büyü sadece karı koca arasını açmak için olmuş gibi olmuyor. Evin içinde normal olmayan olaylar yaşanmaya başlıyor. Mesela aile hep beraber salonda otururken akşam yemeği yiyecekler. Bir anda dışarıdan sanki birisi bunların evinin önüne gelmiş, apartmanın önüne gelmiş, aşağıdan Turan'ın annesinin adını sesleniyor, Turan'ın babasının adını sesleniyor gibi dışarıdan sesler duymaya başlıyorlar. Ve bu duydukları seslerde aile büyüklerinin, yakınlarının sesi. Mesela anneannesi gelmiş, annesine sesleniyor gibi. Babaannesine gelmiş, babasına sesleniyor gibi. Çıkıyorlar, bakıyorlar pencereye, balkona, aşağıda kimse yok. Veya gece yatıyorlar, herkes odasında, işte kapılar kapalı, sanki birisi, mesela Turan yatıyor, birisi odanın kapısını tıklıyormuş gibi bir ses geliyor odanın içine. Kapıyı açıyor, bakıyor, kimse yok.
Aynı şekilde annesi babası da öyle. Evin içinde sürekli yatak odalarının kapıları tıklanıyormuş gibi sesler duyuyorlar ama evin içinde kimse yok. Evin içinde gün geçtikçe tartışmalar başlıyor. Anne ile babanın arası açılmaya başlıyor. Böyle evde tuhaf olaylar, gerilimli olaylar yaşanmaya başlıyor. Bunun üzerine Turan'ın annesi kayınvalidesiyle konuşuyor. Yani Turan'ın babaannesiyle. Diyor ki anne bizim evde böyle bir durumlar var. Kocam da gün geçtikçe benden soğuyor. Biz evde de tuhaf olaylar yaşıyoruz. Ben işte nazara mı geldik, biri bize büyü mü yaptı? Tedirgin oluyorum diyor. Turan'ın babaannesi de biraz böyle bir kadın. Eli kolu uzun, böyle tanıdıkları bildikleri olan, bu işlere yabancı olmayan bir kadın. Ve sonrasında Turan'ın annesiyle babaannesi birlik olup bir büyücüye gidiyorlar. Hem Turan'ın babasındaki büyüyü bozdurmaya çalışıyorlar hem de bu büyüyü yapana büyü geri dönsün diye bir takım şeyler yapıyorlar ve buna babaanne ön ayak oluyor. Turan'a annesi bütün bu işlemleri, yapılanları, yaşadıklarını bütün detaylarıyla anlatıyor. Turan bunu duyunca tabii hayretler içinde kalıyor ve şöyle düşünüyor. Bu yaşadığım olaylar, bu Raziye ile ilgili yaşadıkları, bunlarla mı alakalı? Yani burada bir bağlantı mı var? Ya da Raziye sıkıntılı bir kadın ve muskasını biz çıkarttık diye Meryem'le birlikte bu olaylar mı oluyor? Meryem de bu olayları acaba yaşıyor mu? Yaşıyorsa acaba bana anlatır mıydı? Kendine mi saklardı? Yani böyle kafası karışıyor çocuğun, tamam mı? Bir şeyler yaşıyor ama bu olayların bir devamı olarak mı? Nüksetmiş bir vaka olarak mı yaşanıyor? Bu kadından özel münferit bir şey mi yaşanıyor? Bunu kestiremiyor ve hastaneye gidiyor. Turan yoğun bakım ünitesinden içeri girdikten sonra, tekrar işe döndükten sonra Raziye'nin yatağının başında bir kalabalık, kargaşa görüyor. Ve tabii hemen müdahale ediyor. O da gidiyor ne oluyor diye yardımcı olmak için ve Raziye'nin son nefesini vermekte olduğunu, insanların onu kurtarmaya çalıştığını görüyor. Fakat insanlar, oradaki personel başarılı olamıyor, doktorlar başarılı olamıyor. Raziye o noktada hayatını kaybediyor. Fakat Turan'ın izahı şöyle bize yazdığı e-postada. Ben diyor işimden dolayı çok fazla ölü gördüm. Ve evet hepsi farklı oluyor. Hani kimisi böyle bir ağrı çekmiş gibi bir yüz ifadesi oluyor. Kimisinin çok mutlu, huzurlu bir yüz ifadesi oluyor. Farklı farklı oluyor. Fakat Raziye'nin vücudu, bedeni, yüzü alışılmadıktı. Daha önce hiç görmediğim şekildeydi. Parmakları sanki böyle eğrilmiş, bükülmüş, kıvrılmış gibi. Yani parmakları böyle bir tuhaftı. Ayakları böyle içeri doğru dönmüş. Ayak bilekleri, ayak parmakları bir tuhaftı. Yüzü böyle ağzı burnu çarpılmış gibiydi. Kadın çarpılmış gibiydi. Ve ağzının kenarından akmakta olan dışarıya doğru sarı bir sıvı vardı. Ancak en korkuncu gözleriydi. Gözleri açıktı. Doktorlar da kapatmakta zorlandı. Gözleri kan çanağı gibiydi. Bu andan itibaren, kadının vefatından itibaren Turan oradan uzaklaşmak istiyor. Çünkü Raziye'nin oğlu gelecek, oğluyla bir konuşmalar yapılacak, annenizi kaybettik vesaire anlatılacak. Fakat oğlu tuhaf tuhaf şeyler anlatıyor ve Turan'ın daha fazla tuhaflık dinleyecek hali yeri kalmamış durumda. Zaten sinirleri çok bozuk. Bir iş bahane ediyor ve yoğun bakım ünitesinden uzaklaşıyor. Raziye'nin ölümüyle birlikte olayların yatışması, Turan'ın biraz olsun rahatlaması beklenirken olaylar öyle gelişmiyor. Bundan itibaren rüyasında çok rahatsız edici şeyler görmeye başlıyor. Her gece düzenli gördüğü bir rüya var artık Turan'ın. Bu rüyada ailesi gölgelerin arasında kalmış. Annesi, babası, babaannesi böyle bir gölgelerin arasında. Bu gölgeler annesini, babasını, babaannesini böyle bir yerlere çekiyor götürüyor. Sanki onları böyle toprağın altına çekmeye çalışıyormuş gibi ve annesiyle babasının kendisine yardım ister gibi gözlerle baktığını, kendisini hani sanki Turan bizi kurtar, bize yardım et der gibi böyle acı içinde, ızdırap içinde baktığını görüyor rüyasında. Ama hiçbir şekilde hiçbir aile ferdine yardımcı olamıyor. Onlara ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Seslenmek istiyor, seslenemiyor. Ve Turan sürekli geceleri kalkıp annesinin babasının odasına gidip uyurlarken onlar işte iyiler mi, nefes alıyorlar mı, aman kendilerindeler mi diye yoklar, onları kollar hale geliyor. Onların iyi olduğunu, sağ olduğunu görüyor, öyle tekrar uykuya dönebiliyor. Ertesi gece yine aynı rüyayı görüyor.
Yıl 2020 Ocak. Anne, baba, babaanne arabayla bir yere gitmek üzere evden çıkıyor ve bir trafik kazası geçiriyorlar. Ambulans aileyi Turan'ın çalışmakta olduğu hastaneye getiriyor. Turan yoğun bakımdayken annesi, babası ve babaannesi sedyelerle yoğun bakımdan içeriye alınıyor. Babaannesi artık tesadüf mü denir, ne denir bilinmez, Raziye'nin yattığı yatağa yatırılıyor. Ailenin üzerinde çalışıyor, sağlık ekipleri onları kurtarmaya çalışıyorlar. Bir süre komada kalıyor ve Turan'ın bütün ailesi, annesi, babası, babaannesi o hastanede, o yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybediyor. Turan'ın bize anlattığı şöyle: bütün ailem yan yana o yoğun bakım ünitesinde yatarken, babaannem Raziye'nin yattığı yerde yatmakta, karşımda öyle dururken, aklımdan geçen tek şey Raziye'nin sözleriydi. Ailen bir bedel ödeyecek. Bu yaşanan dramın ardından Turan çok sevdiği işinden iyice soğuyor ve bir daha artık bu işi yapmamak üzere bırakıyor. Kendisi devlet memuru oluyor, bir adliyede memur olarak çalışmaya başlıyor ve bir daha sağlık sektörüne geri dönmüyor. Turan bize yolladığı e-postada kendi durumu ile ilgili en son şöyle bir not düşmüş. Ben diyor bugün bile bu olayların tam olarak neyle alakası olduğunu çözebilmiş değilim. Babaannemin gittiği bu büyüleri çözmek için büyücü o büyücü müydü? Raziye miydi? Bunlar bir tesadüf müydü? Ben niye böyle rüyalar gördüm? Bunlarla ilgili kafam hala çok karışık. Ama yaşadıklarım bunlar diyor. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir. Ve bazen siz geçmişi unutsanız bile geçmiş sizi unutmaz.